doğanın muazzam dansı, canlıların göç yollarında başlar. Gökyüzü, denizler ve kara parçaları, doğanın büyüleyici senfonisinde bir araya gelir. Bu muhteşem sahnede, binlerce yıl boyunca devam eden, eşsiz bir yolculuk vardır. Canlıların göçleri, hayatın döngüsünü tamamlayan, destansı bir hikayeye dönüşür. Göç olayı, sadece bir yerden diğerine gitmek değil, aynı zamanda hayatta kalmak, üremek ve evrimleşmek için yapılan bir stratejidir. Kanatları açılan kuşlar, okyanus dalgalarını aşan dev balıklar ve karasal dünyada izlerini bırakan yırtıcılar. Hepsi birer göçmen, hepsi bu eşsiz yolculukta yerini alır. Bu belgesel serimizde, doğanın göç yollarında gerçekleşen, olağanüstü hikayelere odaklanıyoruz. Binlerce kilometrelik mesafeler kat eden kuşların öyküsünden, derin okyanuslarda seyahat eden dev balıkların serüvenine, kara parçalarının değişen yüzlerinden geçen vahşi hayvanların gözünden izleyeceksiniz. Canlıların göç yolları, sadece fiziksel bir yolculuk değil, aynı zamanda, hayatın zorluklarına karşı verilen bir mücadele, dayanıklılığın simgesidir. Bu belgesel, doğanın muazzam göçleri aracılığıyla, canlıların adaptasyon yetenekleri, zorlu koşullara karşı dirençleri ve varoluş mücadeleleri üzerine bir keşif sunuyor. Derin maviliklerin gizemli dünyasında, balık sürülerinin sosyal davranışları, izleyenleri büyüleyen, karmaşık bir dansa dönüşüyor. Bu sualtı toplulukları, sadece beslenmek için değil, aynı zamanda, birbirleriyle etkileşim kurmak, iletişim kurmak ve kolektif bir şekilde, hayatta kalmak için de bir araya gelir. Balık sürülerinin en belirgin özelliklerinden biri, muazzam bir hareket uyumu sergilemeleridir. Binlerce birey, göz kamaştırıcı bir uyum içinde yüzerken, sanki tek bir organizmanın bir parçası gibi davranırlar. Bu hareket harmonisi, sürü içindeki bireyler arasında güveni artırarak, avcıları şaşırtma ve savunma mekanizmalarını güçlendirme amacını taşır. Bazı balık türleri, vücut renkleri ve desen değişiklikleri yoluyla iletişim kurarlar. Bu durum, sürü içindeki diğer bireylere tehlike, yiyecek bulma veya eş bulma gibi bilgileri aktarmak için kullanılır. Renk değişimleri, balıklar arasında sosyal hiyerarşi kurma veya çiftleşme sezonunu belirtme gibi amaçlarla da gerçekleşebilir. Balıklar, çeşitli duysal organlara sahiptir ve bu organları sürü içindeki iletişim için kullanırlar. Elektrik alanlarını algılayarak, titreşimleri hissederek veya kimyasal sinyaller göndererek birbirleriyle etkileşime geçerler. Bu durum, sürü içindeki bireyler arasında konum tespiti, tehlike uyarısı ve eşleşme amacıyla kullanılabilir. Balık sürülerinde sıklıkla hiyerarşik yapılar gözlemlenir. İlginç bir şekilde, liderlik rolleri zaman içinde değişebilir ve sürü içindeki bireyler arasında sosyal etkileşimlerin karmaşıklığını artırır. Bazı türlerde, belirgin cinsiyet rolleri ve çiftleşme ritüelleri de görülebilir. Denizlerin ve nehirlerin derinliklerinde, balıkların hayatlarının, belki de en heyecan verici bölümü, yani göç sezonu başlar. Yıl boyunca devam eden bu epik yolculuklar, sadece hayatta kalmak için değil, aynı zamanda üremek, beslenmek ve evrimleşmek için önemlidir. Birçok balık türü, üreme döngülerini tamamlamak için, kıyı bölgelerinden, okyanuslara doğru büyük yolculuklara çıkar. Bu yolculuk sırasında, balıklar sıklıkla değişen su sıcaklıkları, akıntılar ve besin kaynakları gibi faktörlerle karşılaşırlar. Balıklar, üreme dönemlerinde genellikle kıyı bölgelerine geri dönerler. Bu dönemde erkek ve dişiler, çiftleşmek ve yumurtlamak için uygun ortamları ararlar. Üreme göçleri sırasında, bazı balıkların renkleri değişebilir ve çeşitli davranışlar sergileyebilirler. Bazı balıklar, üreme veya beslenme amaçlı olarak, iç sularda önemli mesafeler kat ederler. Bu göçler sırasında, nehirlerin zorlu akıntılarına karşı gelmeleri ve çeşitli engelleri aşmaları gerekir. Bu durum, balıkların fiziksel dayanıklılıklarını test eden bir serüvene dönüşebilir. Bazı balıklar, göç sırasında, yoğun besin kaynaklarına ulaşmak amacıyla, uzun mesafeleri kat ederler. Bu durum, enerji depolamalarını sağlar ve üreme veya diğer yaşamsal faaliyetler için gerekli olan kaynaklara ulaşmalarına yardımcı olur. Balıkların göçleri, bir dizi tehlikeyle doludur.
Doğal avcılar, değişen su koşulları ve insan etkileşimleri gibi faktörler, balıkların bu epik yolculukları sırasında karşılaştıkları zorluklardan sadece birkaçıdır. Balıkların göç sezonları, sadece onların hayatlarını sürdürmeleri için değil, aynı zamanda ekosistemlerin dengesini korumak için de kritik bir öneme sahiptir. Bu devasa su altı göçleri, doğanın muazzam bir dansını oluşturur ve balıkların yaşam döngüsünün ayrılmaz bir parçasını temsil eder. Farklı balık türleri, yaşam döngülerinin farklı aşamalarında ve çeşitli nedenlerle mevsimlik göçler gerçekleştirirler. Somonlar, genellikle tatlı su nehirlerinde doğarlar, ancak denizde büyüme aşaması da vardır. Üreme döneminde, genellikle okyanusa doğru büyük göçler yaparlar. Daha sonra, üreme amacıyla nehirleri aşarak yuvalarını yaparlar. Bu göç, somon balıklarının yaşam döngüsünün kilit bir parçasını oluşturur. Somonlar, genellikle denizlerde beslenirken, üreme dönemlerinde tatlı suya göç ederler. Yumurta bırakmak için, nehirlerin iç kısımlarına doğru büyük göçler yaparlar. Bu göç, genç somonlar denizde büyüyene kadar tekrarlanabilir. Alabalıklar da, somonlar gibi hem tatlı suda hem de tuzlu suda yaşayan balıklardır. Üreme dönemlerinde, genellikle nehir ve dere sistemlerine doğru göç ederler. Ancak, bazı alabalık türleri, deniz ve tatlı su göçleri arasında gidip gelebilirler. Alabalıklar, üreme dönemlerinde, genellikle nehir ve dere sistemlerine göç ederler. Ancak bazı türler, üreme için gölette kalabilirler. Mavi yüzgeçli ton balıkları, sıcak sularda yaşayan ve büyük okyanus göçleri yapan balıklardır. Genellikle sıcak iklim bölgelerinde ürerler, ancak soğuk sulara göç edebilirler. Göçleri, genellikle avlanma ve üreme amacıyla gerçekleşir. Beslenme için, genellikle soğuk su akıntılarını takip ederler. Üreme dönemlerinde sıcak iklim bölgelerine göç edebilirler. Morinalar ise, genellikle soğuk suları tercih eden balıklardır. Üreme dönemlerinde, genellikle derin deniz bölgelerinden kıyılara göç ederler. Bu göç, morinaların büyük gruplar halinde bir araya gelmelerine ve üreme alanlarında çiftleşmelerine olanak tanır. Morinalar, genellikle derin denizlerde yaşarlar, ancak üreme dönemlerinde sığ kıyı bölgelerine göç ederler. Bu göç, morinaların büyük gruplar halinde üreme alanlarına toplanmalarına ve çiftleşmelerine olanak tanır. Vahşi orkinoslar, genellikle sıcak iklim bölgelerinde avlanan ve üreyen göçebe balıklardır. Sıcak denizlere göç ederler ve genellikle soğuk su akıntılarını takip ederek besin kaynaklarını bulurlar. Üreme için genellikle sığ sulara yönelirler. Her balık türünün mevsimlik göç rotası, türün biyolojik özelliklerine, yaşam alanlarına ve beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu göçler, balık popülasyonlarının sürdürülebilirliği ve ekosistem dengesi için önemlidir. Turnalar, özellikle Sargasso Denizi'nde doğan ve Avrupa iç sularında yaşayan anadromos bir balık türüdür. Genç turna larvalar halinde Atlantik Okyanusu'ndan Avrupa nehirlerine kadar uzun mesafeli bir göç yaparlar. Genç turnalar tatlı suda beslenirler. Larvalar ve genç bireyler, nehirlerde ve göletlerde yaşayan diğer canlılarla beslenirken, denize göç ettiklerinde genellikle denizel organizmaları tüketirler. Üreme dönemine geldiklerinde genellikle Sargasso Denizi'ne geri dönerler. Bu uzak denizdeki alan, turnaların yumurtlamak ve larvalarını bırakmak için kullandığı ana üreme bölgesidir. İstavritler, mevsimlere ve su sıcaklıklarına bağlı olarak göç eden bir balık türüdür. Soğuk kış aylarında genellikle sıcak su akıntılarını takip ederek kuzeyden güneye doğru göç ederler. Bu göç, besin kaynaklarını takip etmek ve daha sıcak sulara ulaşmak amacıyla gerçekleşir. Yüksek oranda plankton, küçük balıklar ve kiril gibi organizmaları avlarlar. İstavritler, beslenmeleri için genellikle kıyı bölgelerine yakın olan sığ sularda dolaşırlar. Üreme dönemleri genellikle ilkbahar ve yaz aylarına rastlar. Bu dönemde genellikle kıyı bölgelerine yaklaşır ve yumurtlama için uygun alanları seçerler.
yumurtalarını genellikle sığ sularda, kıyı kumsallarına veya bitki örtüsüne bırakarak üreme sürecini tamamlarlar. Balıklarda koruma içgüdüsü ve sürü halinde göç, biyolojik avantajları ve evrimsel nedenleri içeren karmaşık bir davranış modelini yansıtır. Bu davranışlar, balıkların hayatta kalma, üreme ve genetik miraslarını sürdürme stratejileriyle ilgilidir. Sürü halinde göç, balıklara birlikte hareket etme avantajı sağlar. Bir sürü oluşturmak, bireylerin avcılardan korunmasını ve saldırılara karşı savunma mekanizmalarını artırmasını sağlar. Büyük sürüler, avcılar tarafından seçilmelerini zorlaştırarak, bireylerin hayatta kalma şansını artırır. Ayrıca, balıkların beslenme alanlarını daha etkin bir şekilde kullanmalarına ve enerji tasarrufu yapmalarına olanak tanır. Sürü içindeki bireyler, bir araya gelerek, besin kaynaklarını daha etkili bir şekilde takip edebilir ve bu durum, enerji açısından daha verimli bir beslenme stratejisi sunar. Sürü halinde göç, üreme başarısını artırabilir. Üreme mevsimlerinde, sürüler halinde bir araya gelmek, çiftleşme şanslarını artırabilir. Aynı zamanda, yumurta bırakmak ve yavruların büyümesi için uygun yerlere toplu halde göç etmek, genç balıkların doğal tehlikelerden korunmasına yardımcı olabilir. Toplu şekildeki göç, bireyler arasında bilgi transferini kolaylaştırır. Bir bireyin bulduğu besin kaynağının veya güvenli bir üreme alanının keşfi, sürü içinde hızlı bir şekilde yayılabilir. Ayrıca, sürü içindeki bireyler arasında, sosyal öğrenme yoluyla, diğer nesillere bilgi aktarımı sağlanır. Sürü içinde bireyler arasında oluşan sosyal hiyerarşi, sürü liderlerinin belirlenmesine ve sürüyü yönlendirmesine olanak tanır. Bu liderler, sürüyü tehlikelerden koruma ve etkili bir şekilde beslenme alanlarına yönlendirme konusunda önemli bir rol oynarlar. Bu biyolojik nedenler, balıkların sürü halinde göç etmelerinin evrimsel bir avantaj olduğunu gösterir. Bu davranış, balıkların ekosistemlerinde dengeyi sağlamalarına ve türlerinin uzun vadeli hayatta kalmasına yardımcı olur. Nehirlerden okyanuslara yapılan göç, birçok su canlısı için zorlu bir yolculuk olabilir. Bu yolculuk, doğal engellerle başa çıkma, hayatta kalma ve üreme amacı taşıyan birçok türü içerir. Bazı balık türleri, nehirden okyanusa geçerken su akıntılarından yararlanır. Akıntılar, balıkların enerji tasarrufu yapmalarına ve daha hızlı bir şekilde ilerlemelerine olanak tanır. Bu sayede doğal engellerle daha etkili bir şekilde başa çıkabilirler. Nehirler, genellikle denizlere akan su çıkışlarına sahiptir. Bu noktalar, balıkların nehir sisteminden okyanusa geçmelerini sağlar. Su çıkışları, doğal bir yolculuk rotası sağlayarak, balıkların büyük engelleri aşmalarına yardımcı olabilir. İnsanlar tarafından inşa edilen balıklı merdivenler ve göletler, balıkların doğal göç yollarını kullanmalarına yardımcı olabilir. Bu yapılarda, barajlar ve diğer su yapılarından geçmelerine izin veren geçiş noktaları bulunur. Bu tür altyapılar, balıkların doğal engellerle başa çıkmalarına destek olur. Nehirlerden okyanusa geçiş yapan balıkların birçoğu, değişen tuzluluk ve sıcaklık düzeylerine uyum sağlayabilir. O adaptasyonlar, balıkların su ortamındaki değişen koşullara hızla uyum sağlamalarına ve göç yolculukları sırasında yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olur. Göç yolculuğu sırasında, balıklar doğal düşmanlara karşı savunma mekanizmalarını devreye sokarlar. Bu savunma mekanizmaları arasında kamufle olma, hızlı kaçış yetenekleri ve sürü halinde hareket etme stratejileri bulunur. Doğal engellerle başa çıkma stratejileri, balıkların göç yolculuklarını başarıyla tamamlamalarını sağlar. Ancak, insan faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan yapay engeller, özellikle barajlar ve karayolları gibi yapılar, bu doğal göçleri olumsuz etkileyebilir ve türlerin sürdürülebilirliği açısından bir tehdit oluşturabilir. Bu nedenle su ekosistemlerinin korunması ve göç rotalarının engelsiz olması büyük bir önem taşır. İklim değişikliği, su sıcaklıklarında artışa neden olabilir. Bu durum, balıkların beslenme, üreme ve göç davranışlarını etkileyebilir. Bazı türler, sıcaklık değişimlerine uyum sağlayarak göç rotalarını veya üreme alanlarını değiştirebilir.
Deniz akıntıları ve termoklin gibi su özelliklerindeki değişiklikler, balıkların göç rotalarını etkileyebilir. Balıklar, bu değişikliklere uyum sağlamak veya yeni su kütlelerini takip etmek için göç davranışlarını değiştirebilirler. Örnek olarak, vatoz balıkları, sıcaklık değişimlerine uyum sağlayabilen türler arasındadır. Vatozlar, su sıcaklığının etkisiyle beslenme ve üreme davranışlarını düzenlerler. Sıcaklık değişimlerine karşı adaptasyonları, yaşam alanları ve beslenme alışkanlıklarını etkileyerek türlerinin hayatta kalmasına yardımcı olur. Bu şekilde, vatoz balıkları çeşitli su koşullarında varlıklarını sürdürebilirler. İklim değişikliği, deniz ekosistemlerinde besin kaynaklarının miktarını ve dağılımını etkileyebilir. Bu durum, balıkların göç etmelerini, farklı besin kaynaklarını takip etmelerini veya beslenme alışkanlıklarını değiştirmelerini gerektirebilir. Deniz memelileri göçleri, birçok farklı türde görülen karmaşık ve çeşitli hareketlerdir. Bu göçler, genellikle beslenme, üreme, iklim değişiklikleri veya mevsim değişiklikleri gibi faktörlere bağlıdır. Yunusların göçleri, genellikle diğer deniz memelileri gibi büyük uzaklıkları kapsamaz. Yunuslar, genellikle kıyı sularında ve sığ sularda yaşarlar, bu nedenle geniş okyanuslarda uzun mesafeli göçler yapmazlar. Ancak, bazı yunus türleri, belirli mevsimlerde veya belirli nedenlerle göç edebilirler. Besin kaynaklarına veya sürü içindeki sosyal faktörlere bağlı olarak bölgesel değişiklikler yapabilirler. Orkalar ise genellikle çok geniş alanlarda yaşarlar ve göç etmezler. Ancak belirli popülasyonlar bazı mevsimlerde göç edebilir. Örneğin, Alaska'da yaşayan orkalar, ilkbaharda ve yaz aylarında soğuk sulara doğru göç ederek somon balıkları ile beslenirler. Avlanma için su altındaki çeşitli bölgelere hareket edebilirler. Avlarını takip ederek ve yerel besin kaynaklarını kullanarak belirli bölgelerde daha yoğun olarak bulunabilirler. Üreme ve yavrularını büyütme amaçlarıyla belirli bölgelere hareket edebilirler. Bu durum, genellikle daha sığ sularda veya korunaklı koylarda gerçekleşebilir. Yelken balıkları, sıcak iklimlerde yaşarlar ve genellikle göç etmezler. Ancak, besin kaynaklarını takip ederek zaman zaman göç edebilirler. Yelken balıkları, özellikle plankton sürülerini izleyerek beslenirler. Foklar ve diğer deniz memelileri, genellikle beslenme, üreme ve iklim değişiklikleri gibi faktörlere bağlı olarak göç ederler. Birçok fok türü, üreme ve yavrularını büyütme amacıyla belirli bölgelere göç eder. Bu göçler genellikle yıllık olarak tekrarlanır. Örneğin, gri foklar, doğum ve emzirme süreçleri için belirli kıyı bölgelerine göç edebilirler. Deniz memelileri, besin kaynaklarındaki değişimlere yanıt olarak göç edebilirler. Özellikle balina türleri, soğuk ve sıcak deniz akıntıları arasında beslenme göçleri yapabilirler. Bazı deniz memelileri, soğuk kış aylarında daha sıcak sularda kalmak amacıyla göç edebilirler. Örneğin, Grönland fokları, kışın kutup bölgelerinden daha güneydeki denizlere göç edebilirler. Deniz ayıları, çoğunlukla besin kaynaklarına olan ihtiyaçlarına bağlı olarak göç edebilirler. Genellikle kıyı bölgelerinde bulunan besin kaynaklarına ulaşmak için göç edebilirler. Deniz aslanları, beslenme ve üreme amaçlarıyla belirli bölgelere göç edebilirler. Örneğin, Kaliforniya deniz aslanları, üreme ve doğum için belirli kıyı bölgelerini tercih edebilirler. Büyük deniz memelilerinin göçleri, genellikle beslenme ve üreme amaçlarına yöneliktir. Göç rotaları, su sıcaklıkları, deniz akıntıları, besin kaynakları ve iklim değişiklikleri gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu göçler, deniz ekosistemlerinin dengesini sürdürmek ve popülasyonları korumak açısından kritik öneme sahiptir. Deniz kaplumbağalarının yumurtlama göçleri, bu canlıların yıllık olarak gerçekleştirdikleri uzun mesafeli yolculukları ifade eder. Bu göçler, dişi deniz kaplumbağalarının beslenme alanlarından yumurtlama sahillerine doğru gerçekleştirdikleri seyahatleri içerir. Beslenme ve yumurtlama dönemleri arasında bir değişim yaşarlar.
Beslenme dönemlerinde genellikle okyanuslarda dolaşırken, yumurtlama dönemine yaklaştıklarında karaya yakın denizlere yönelirler. Dişi kaplumbağalar, yumurtlama göçleri sırasında binlerce kilometrelik mesafeleri kat ederler. Her tür, belirli bir yumurtlama sahiline sadık kalır. Örneğin, yeşil deniz kaplumbağaları, Atlantik Okyanusu'nda Brezilya kıyılarına, deri sırtlılar ise Pasifik Okyanusu'nda Endonezya kıyılarına göç eder. Dişi kaplumbağalar, yumurtlama sahillerine vardıklarında, genellikle geceleyin kumsala çıkarlar. Kumsalda uygun bir alanı seçerek, kuyruk ve arka yüzgeçleriyle bir yuva kazarak, yumurtalarını bırakırlar. Her dişi, yumurtalarını genellikle bir seferde bırakır ve ardından denize geri döner. Dişi kaplumbağalar, yumurtladıktan sonra, yuvalarını dikkatlice kapatırlar ve denize dönerler. Yuva içindeki yumurtalar, kuluçka dönemine geçer. Kuluçka süresi, türden türe değişiklik gösterir, ancak genellikle birkaç hafta ile birkaç ay arasında sürer. Yumurtadan çıkan yavrular, kumsaldaki yuvalarından çıkarak, denize doğru yol alırlar. Bu dönemde, doğal düşmanlardan korunmak ve güvenli bir şekilde denize ulaşmak için, yavrular genellikle geceleyin bu göçü gerçekleştirirler. Erkek kaplumbağalar da, zaman zaman beslenme ve üreme alanları arasında göç yapabilirler. Ancak, dişi kaplumbağaların yumurtlama göçleri, genellikle daha belirgin ve düzenlidir. Bu yumurtlama göçleri, deniz kaplumbağalarının hayat döngüsünün kritik bir aşamasını oluşturur. Ton balıkları, genellikle okyanuslarda geniş alanlarda göç eden balıklardır. Ton balıkları, üreme için belirli alanlara göç edebilirler. Dişi ton balıkları, genellikle yumurtlama için belirli sıcaklık ve su derinliği koşullarını tercih ederler. Yavrular, daha sonra bu alanlarda büyür. Avlanma amacıyla da belirli bölgelere göç edebilirler. Yiyecek kaynaklarının bolluğu, ton balıklarının belirli bir alanda yoğunlaşmasına neden olabilir. Mevsimsel değişikliklere uyum sağlamak amacıyla da göç edebilirler. Örneğin, sıcaklıkların değişmesiyle birlikte, belirli bir bölgeden başka bir bölgeye hareket edebilir. Balıkların göç yolunu bulmaları, genellikle çeşitli faktörlerle ilgilidir ve bu süreç, karmaşık bir kombinasyon içerir. Balıkların manyetik alanları kullanarak, göç yollarını bulma yetenekleri, onların iç kulaklarındaki özel bir organda bulunan, feromanyetik kristaller sayesinde gerçekleşir. Bu organa, magnetoreseptör veya manyetik algılayıcı denir. Balıkların iç kulaklarındaki bir yapıda bulunan feromanyetik kristaller, manyetik alanlara tepki gösterir. Bu kristaller, balığın konumunu, dünya üzerindeki manyetik alanlara göre belirlemesine yardımcı olur. Balıkların iç kulaklarında yer alan magnetoreseptörler, manyetik alanlara karşı oldukça hassastır. Bu organlar, balığın dünya çevresindeki manyetik alan değişikliklerini algılar ve bu değişikliklere yanıt verir. Balıkların manyetik algıları, belirli bir bölgede yaşayan türler için bir tür manyetik harita görevi görebilir. Ayrıca, balıkların geçmiş deneyimleri ve öğrenme yetenekleri bu haritayı oluşturmak ve kullanmak konusunda önemli olabilir. Özellikle, üreme ve beslenme gibi kritik yaşam evrelerinde, balıklar manyetik alanlara olan duyarlılıklarını artırabilirler. Örneğin, bazı türlerde yumurta bırakma veya yavruların büyütülmesi sırasında, manyetik alanların etkisi belirginleşebilir. Manyetik alanlar, dünya yüzeyinin her yerinde var olan doğal bir özelliktir. Bu alanlar, dünya çekirdeğinden kaynaklanan manyetik alanlar ve güneş rüzgarının etkisiyle atmosferde oluşan geomanyetik alanlardan gelir. Balıkların bu manyetik alanları algılaması, genellikle göç rotalarını, üreme alanlarını ve besin kaynaklarını bulmalarına yardımcı olur. Balıkların göç yollarını bulmada güneş ve ay ışığını kullanmaları, çoğu balık türü için önemli bir faktördür. Balıklar, bu ışıkları bir dizi şekilde kullanarak konumlarını belirleyebilirler. Güneş, gündüzleri doğudan doğar ve batıdan batar. Balıklar, güneşin hareketini takip ederek doğu ve batı yönünü belirleyebilirler. Bu durum, belirli bir yönü hedeflemeleri ve göç rotalarını belirlemeleri konusunda yardımcı olabilir. Gecemizi aydınlatan ay, gökyüzündeki en parlak ışık kaynaklarından biridir.
Balıklar, ayın konumunu kullanarak geceleyin yönlerini belirleyebilirler. Ayın doğu ve batı yönlerinin değişimi, balıkların yönlerini tespit etmelerine yardımcı olabilir. Güneş ve ay ışığı, su yüzeyinde yansıyarak belirgin görüntüler oluşturabilir. Balıklar, bu yansımaları kullanarak suyun üst yüzeyindeki nesneleri algılayabilir ve yönlendirebilirler. Balıkların bu ışık kaynaklarını kullanma yetenekleri, genellikle balık türüne ve yaşadıkları su ortamına bağlı olarak değişebilir. Özellikle balıkların avlanma, üreme ve göç gibi önemli yaşam olayları, bu doğal ışık kaynaklarına dayanabilir. Bu durum, balıkların göç rotalarını belirlerken, mevsimsel ve çevresel değişikliklere nasıl uyum sağladıkları konusunda önemli bir adaptasyon olabilir. Balıklar, su sıcaklığı ve tuzluluğu algılayarak belirli habitatlara göç edebilirler. Özellikle, üreme ve beslenme alanları, su koşulları açısından belirli özelliklere sahip olabilir. Bunu dışında, okyanus akıntılarını kullanarak belirli rota ve hızlarda göç edebilirler. Akıntıları takip etmek, enerji tasarrufu sağlar. Balıkların birçoğu, doğuştan gelen içgüdülerle belirli göç rotalarını takip edebilirler. Bu içgüdüler, genellikle belirli bir yaşam evresinde, örneğin üreme döneminde, daha belirgin olabilir. Bazı balık türleri, göç rotalarını öğrenerek deneyim kazanabilirler. Tatlı sudan tuzlu suya ve tuzludan tatlı suya göç, birçok su organizması için hayati önem taşıyan, doğal bir davranıştır. Bu göçler, canlıların yaşam döngüsünün bir parçası olarak, çeşitli amaçlarla gerçekleşir. Birçok balık türü, üreme amacıyla, tatlı sulardan denizlere doğru göç eder. Bu tür göçlere, anadrom göç denir. Örnek olarak somon balıkları gösterilebilir. Somonlar, nehirlerde yumurtlamak ve yavrularını büyütmek için tatlı sulara göç ederler. Avrupa yılan balığı ise, tatlı sularda yaşayarak büyür, ancak üremek için denizlere göç eder. Bu tür göçlere, katadrom göç denir. Bazı balıklar, denizden göletlere veya nehir sistemlerine göç eder. Bu göçlere, potamodrom göç denir. Örneğin turna balığı, denizden tatlı suya göç eden bir potamodrom balık türüdür. Bazı balıklar, yaşam döngülerinin farklı aşamalarında hem denizden nehre hem de nehirlerden denize göç edebilirler. Bu tür göçlere diadrom göç denir. Örnek olarak, aynalı sazan balığı gösterilebilir. Göçler, canlıların uygun çevresel koşullara ulaşmalarını, üreme alanlarına erişim sağlamalarını ve yaşam döngülerini tamamlamalarını sağlar. Ancak, insan faaliyetleri, su kirliliği, baraj inşası, su kullanımı ve iklim değişikliği gibi faktörler, bu göçleri olumsuz etkileyebilir ve popülasyonların sürdürülebilirliğini tehdit edebilir. Bu nedenle su ekosistemlerinin korunması ve göç yollarının engelsiz olması, su canlılarının yaşamını sürdürebilmesi için önemlidir. Birçok farklı tür, farklı şekilde göç ederek yaşamını sürdürmektedir. Deniz anasılarının da bazı türleri, su akıntılarını kullanarak göç eder. Özellikle planktonun yoğun olduğu bölgelere yönelen deniz anasıları, besin arayışında uzun mesafeleri kat edebilirler. Balina köpek balıkları, okyanuslarda geniş alanlarda dolaşarak göç ederler. Yıllık göç rotaları, beslenme alanlarına ve üreme bölgelerine olan ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir. Deniz mercanları, su sıcaklığı, ışık seviyeleri ve besin kaynaklarındaki değişikliklere tepki olarak göç edebilirler. Özellikle su koşullarındaki değişimlere bağlı olarak bir yerden diğerine hareket edebilirler. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.